Selam arkadaşlar. Çok kısa ayarlamalarımı yapayım. Zaten ancak insanlar toplaşır. Daha link dağıtmadım kimseye. Arif hoş geldin. İlk yorum senden gerçekten. Ekran şu an yok. Arka planda bir ayarlamalar yapıyorum. Yaptıktan sonra ekranımı, oyunumu sizlere yansıtacağım. Hep beraber inceleyeceğiz. Emre gidiyoruz. Buralardan göç ediyoruz. Vallahi gidiyoruz buralara. Buralardan buralara ne ya? Üzerimde yol yorgunluğu var arkadaşlar. Ee, bilginiz olsun. Şöyle ayarlamalarımı yapayım. Hemen sonrasında içeriğimize bakalım. Arif eline sağlık. Harikasın. Like that. Gideceğimiz yeri kendimiz seçeceğiz inşallah. Tabii ki kapının da bize açık olması gerekiyor. Yer yoksa gidemeyiz. Ama birçok yerden davet geldi. Hani bayağı bir kişi yazdı. Sağ olsunlar. Davetler var. Liste oluşturdum. Bir bakalım. Nasıl olacak? Uyacak mı? Göreceğiz. Tamam, yeter bu kadar ayarlamamız. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Geç abi. Enes hoş geldin. Teşekkürler. Hatta şöyle şey de başlatayım. Hedef. Bu hedefi hiçbir zaman tamamlayamadık ama olsun. Arada bir böyle bir yarılıya falan geliyor yani. Yapma yapma Emre. Gidelim artık buralardan. Buralar bizi aşıyor. Şimdi size ekranımı yansıtıyorum. Linkleri de tabii linki de paylaşayım ben de. Arif paylaşmış ama bazı gruplarda olmayabilir. O yüzden atıyorum. Ee, şimdik
Amir hoş geldin. Hüseyin hoş geldin. Şimdi arkadaşlar listeyi neye göre bakacağız? Önce onu söyleyeyim. Sonuçta hani aktif bir sunucu istiyoruz. Ölüde bir sunucu istemiyoruz. Hanedanlıklara baktığımızda bir önceki videoda zaten kısaca bahsetmiştim. Eren hoş geldin. Türkoğlu hoş geldin. Öncelikle Yıldız Hanedanı'ndan uzak duracağız biz. Burada çünkü rakipler belli. Zaten 17 biz en iyilerinden bir tanesindeydik. Kalkıp da 17'den buralara gitmenin şu an için bir anlamı yok. O yüzden burayı geçiyorum Doruk Hanedanı'nı. Görkem var altında 2 yıldızlı tabi ama o şu an boş. O yüzden burada hiçbir era yok. 1'e geçiyorum. Vallahi Enes'cim ya. Çok da bekletmeden çünkü bazı krallıklarda yanıt bekliyor. Biliyorsunuz bugün göçün son günü. Hani son 10 saat falan var. O yüzden mümkün olduğunca gelir gelmez yayın açmaya çalıştım. Çevik eline sağlık. Like'lar değerli, kıymetli. Daha belli değil hangi sunucu olacağı. Birlikte seçeceğiz şimdi. Vozol Market hoş geldin. Şimdi Görkem Hanedanı yine iyilerin olduğu, aktiflerin olduğu bir era. Zaten Görkem Hanedanı'na gelmişler. Yani biliyorsunuz Şafak'la başlıyor. Tan yerine çıkıyorsunuz. Yarışmacıya çıkıyorsunuz. Burada da diğer eralardan sıyrılıp Görkem Hanedanı'na geliyorsunuz. Sonra yine buradan sıyrılıp 2 oluyorsunuz. Sonra da bizimki gibi Doruk Hanedanı'na çıkıyorsunuz. Doruk'tan sonra işte zirve, 2, şampiyon, 2, ölümsüz de son oluyor. Yani Görkem yine güçlü eraların olduğu, aktif oyuncuların olduğu krallıklar diyebiliriz. Yani buralarda da minimum 2 tane ittifak oluyor. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Şuraya hatta şeyi de ekleyelim. Aa, 61 miydi? Bakayım. 61 de davet ediyor. Şuraları da şöyle yapayım. Ne oldu? Bir ses geldi. Ya Enes'cim yine bir şeyler yapmış. Hediye etmiş üyelik. Valla Emre'ye denk gelmiş. Güzel de birine denk gelmiş. Enes'e teşekkürler. Şimdi o hanedanlara baktığımızda Görkem buradan böyle hani ben tek tek yazdım arkadaşlar hepsini. 20 tane era var burada. Krallık var. Kotalara da bakacağız işte Mehmet Ali. Yani böyle zaten biz aşırı kalabalık değiliz. Kotalara da bakacağız şimdi. Önce bir eralara bakalım. Örnek veriyorum bir 5-6 tane netleştirelim. Ondan sonra onların kotalarına bakalım. Bir de olmak istediğimiz yeri iyi seçmemiz lazım. Şu an bu 3 tane hanedanlık var. Görkem dediğim gibi iyilerin olduğu, yine güçlü eraların olduğu, zaten 14 güçlü bayağı. Yarışmacı onun bir altı oluyor. Ve burada bu arada benim daha burada yazmadığım bir sürü era da var. Çok uzundu. Sonuçta kalkıp da yarışmacının da en altındakine gitmeyeceğimiz için yazmadım. Burada bıraktım. Tan yeri de aktifin en az olduğu en düşük yer oluyor. Hanedanlıkta sıralamada yukarıları çıkamamış. Davetlere baktığımızda 72'den çok arkadaş yazdı ama 72 tan yerinin sonuncusu. Yani bana çok uygun bir yer değil maalesef. Şöyle baktığımızda Bozkurtlar burada 6. sırada bitirmişler.
Ve puan farkı da çok var bir üstlerindekiyle. Ona da yine şuradan baktım sonrasında. Yani davetlerin hepsi çok kıymetli ama bir yayıncı olarak da hani benden beklenen izlenme, savaş, güzel savaşlar vesaire derken burası şu an 72, maalesef düşünemiyorum. Bir tane ittifak var zaten, Türk ittifakı 11 milyar güçte. Bir Kraken yok. Ben gelirsem zaten birinci oluyorum burada. En güçlü ben olacağım. Ben de bir Kraken değilim. Evet Mehmet, oraya da geleceğim. 14 zaten aşırı güçlü. Hatta yani orası lig atlar büyük ihtimalle. Bizimkilerin yanına gider. 14'ü o yüzden çok düşünemiyorum. Davet var ama düşünemiyorum yani. 72'yi o yüzden buradan eliyorum arkadaşlar. Maalesef. Seyir zevki de olmalı. 46. Şu 46'ya bir bakalım. Gerçekten 46'dan davet çok. 46 öncelikle Görkem'de yer alıyor ve 5. sırada kapatmışlar. Gayet iyi. Ve 14 var bir de orada yani. Ki 14 bayağı sağlam. Şöyle bakalım. 46 4. sırada. Puan farkına da baktığımızda öyle çok ciddi bir puan farkı yok üstündekilerle, ikinciyle, üçüncüyle. Yani buraya gitsek aktif oyuncularla etkinliklerde toplanabilir mi? Toplanabilir. 46 yakın bir seçenek geliyor o yüzden. Şurada listede 46'yı bir kırmızıya alalım. Şurada da kırmızıya alalım. Hatta sarı kırmızı da sevmem ben. Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Şöyle yapayım, dikkat çeksin. Bir de 46'nın liderine bakalım. Yani gerçekten göç ettiğimizde bizi alabilecek mi? Kral sözü verebilecek mi? Ve kotalara bakacağız. Şimdi baktığımızda abi 46'ya bak. Burası da yani güzel, güçlü. Boş bir krallık değil. Bu ittifaksızlar göç edecek olabilir ama hani bunları yeni de gelmiş olabilirler. Onu bilemiyorum. Ya yeni gelmişlerdir ya da gideceklerdir ki ittifaksızlar. Gayet güzel. 200 milyon, 50 tane kale var yani. Yani buraya gelsem 54. sırada falan olacağım. Ee, Arkadaşlar için de gayet güzel. Yani kafa kafaya savaşlar verebileceğimiz yer. Çünkü burada kimden uzaklaşacaksın? 91 olmayacak, 17 olmayacak, 13 olmayacak, 11 olmayacak, 10 olmayacak. Diğer eralara baktığımızda işte zaten bu grubun en güçlüsü 14. Şöyle ittifak olarak baktığımızda da dediğim gibi bu zaten Görkem Hanedanlığında da 2 tane aktif ittifak oluyor eraların. Şimdi kral burada kimmiş? Göçe kim karar veriyormuş 46'da? Ha bak, Sedat yazmış 46 yöneticisiyiz demiş. Kimmiş 46? Kale adına bakayım. Wolf Kurtmuş. Hangi ittifaktaymış? Güç sıralamasını yok. Şöyle daha kolay bulurum. E46'nın lideri mi? Hemen bakalım. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi E46 lideri çıktı. Okey. 46 sıcak bakıyorum. Güzel görünüyor. Rakiplerine de baktığımızda kimdi arkadaşlar? Hemen şuradan bakalım. Siz de görün diye. Yoksa kağıt kalemle önümü de yazarım da sizlerle de paylaşmak ve göstermek için Excel tablosuna yazdım. Ee, 14, 26, 27. Bakalım abi.
Güçleri nasıl 14 değil? 14'ü biliyoruz ama bir bakalım son hali nasıl şu an. Abi adamlarda 75 tane 200 milyon üstü kale var. Burası çok güçlü ama benim nacizane düşüncem zaten bunlar bu görkemden sonra, hanedanlık yarışından sonra bir üst lige çıkarlar, giderler. Yani buraya gelir 14. Çünkü iyiler gerçekten. Aktif kale sayısı biraz düşüktü onların. Bir de baktığımızda 26-27 demiştik. Rakiplere bakıyorum. Örnek veriyorum 46'ya gitsek kimlerle savaşacağız? Bu arada arkadaşlar benimle göç edecek olanlar lütfen hazırlasınlar göç biletlerini. Benim bedelim 18, gücüm 193.8 milyon. Kahraman kotasından girebiliyorum. Onlara mutlaka bir bakın. 26'ya baktığımızda Türk değil zaten belli. Ve öyle şey kaleleri de yok. 500'er milyon falan yok. 200 milyonda 40 tane var. Yani burayı mesela belki devirebiliriz. 46'ya geçtiğimizde 26'dan daha güçlü olabiliriz. Bilemiyorum tabii ki, onu gittiğinde anlıyor insan. Her görünen kalede çünkü aktif olmuyor. Fena değil, güzel bir rakip dişimize göre yani baktığımızda. Bir de 27'ye bakalım. ...27 güçlü. Burası da fena değil. Ama yine arkadaşım bu da benim. Burası Korelilerin olduğu, 88 ile bizim 71'di galiba. 71 yok, 71 değil de 77'nin birleştiği yerdi. Bir de 18. Kamo 18'di çünkü eskiden sanırım. 3 era birleşmişti ya. 3 krallık birleşip bir era olmuştu ya o zamandan. Evrim daha belli değil nereye gideceğimiz. Bakıyorum şu an 46 güzel mesela. Evet Harun, sağ olasın. Zaten not ettim. Burası zaten Korelilerin saatine göre onların. O yüzden mesela hazırlıkta yenersen KVK'yı falan bence kazanma ihtimalimiz yüksek. Şurada T2P ittifakı Türktü. Hala Türklere mi ait bilmiyorum. The First Pack. Hakan'a da selam olsun buradan. Güzel bir birlikti. Onlar da belki gider. Kam niye hala burada bilmiyorum. Kam da Türk bu arada arkadaşlar. Avşar da Türktü. Lider buydu. Bu arkadaş da Hakan'dı. Ama bıraktı o oyunu. Şöyle baktığımızda yani Kam da güçlenmiş bayağı. İzliyorsan sen de gel. Rakipler bunlar. Bir de 23'e bakalım. Bir altında diğer rakiplerden. Çok puan farkı yok. ...200 milyonun üstünde sadece 24 tane kale var. Baktığımda 46 çok daha üstün buradan. Gerçekten. 3 tane ittifaka bölünmüşler. Dağınık belli. Valla 46 güzel, evet. Diğer davete baktığımda 36 var. 36 peki listenin neresinde? 36'da yarışmacı hanedanlığında 23. sırada. Ama tabii ki burada 23. sıra olaraktan değerlendirmemek lazım. Puana bakmak lazım. Puan farkları çok düşük olabiliyor çünkü. Yarışmacı hanedanlığı
Bu arada 3'te çok Türk var deniyordu. Onlar da 4. sırada arkadaşlar. Ama 3'ün kralını kim bilmiyorum. Hani davet eden arkadaşlar oldu ama yetkililer mi bilmiyorum. 3'te yarışmacı hanedanlığında, ilk 4'te güzel görünüyor. Puan farkı da yok gibi bir şey yani. Hani kıl payı 4. olmuş. ...73'e mi? Bakalım 73'e de. Buraya baktığımda yarışmacı hanedanlığına 73'te şeyde, Görkem'deydi. Ona da bakarız tekrar. Görkem iyi bir hanedanlık. Burada birinci 57 olmuş. 57 de Türklerin olduğu yerdi galiba. Emin değilim ama. Üç var. Bize davetlerden 14 şeyde zaten. Yüksek orası. 14 de yüksek olduğu için düşünmüyorum. Burada da 73 8. sırada, çok bir puan farkı yok. ...46'nın gerisinde ama. Ama 46 göçte biraz kan kaybediyor da olabilir. Çünkü ittifaksızlar vardı. Şöyle bir bakayım 73'e. 73 nasılmış? Muhammed, peki 73'te sen kralı tanıyor musun? Crazy Ram Exa'yı. 73 ile savaştık biz ya. Aktifler, güzeller. Ama güçlerini tam yansıtamadılar bence. İlkel çatışmada denk geldik 73'te. 34 tane 200 milyon üstü kale var. Burası yabancıların olduğu daha çok. Invictus bayağı aktifti. Hatta şöyle ilkel çatışmayı da göstereyim size. Biz kazandık. Şöyle bakalım. 73 ikinci olmuştu galiba. Aynen. 73 ikinci, 41 üçüncü, 23 de dördüncü. Eren, 61'de yetkili misin? Mesela geleceğiz desek kota açıp yer verebilecek misin? Bizim de listemize baktığımda bu arada arkadaşlar, kaç kişi geleceğiz söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 11 kişiyiz. En yüksek bende 193 kahraman kotası. Sonra usta kotasında var birkaç kişi. Seçkin falan zaten mutlaka bence yer vardır diye düşünüyorum. Türk mü Crazy Ram? Eren de opsiyonlamış. Abi davet çok da doğru olanı seçmemiz çok önemli. Çok teşekkürler bu arada kontenjanlar için. 46, evet. Ya zaten 46 göründüğü iyi bir era. Güçler iyi.
Ama mesela Prometheus'la Riddle'a gidiyor galiba. Niye ittifaksızlar bunlar? Ondan sonra Han Jaeger var. Chap var. Geldiler mi, gidiyorlar mı? Serdar hoş geldin. Adamsın sen ya. Sen göç etme. 42'ye de bir bakalım. Bu kadar şey varsa 42'yi hemen kontrol edelim. Önce 42 nerede? Tablomuzdan bir bakalım. Görkem'de 11. sırada bitirmişler. Görkem Hanedanlığı'nın 11. Görkem Hanedanlığı iyi bir hanedanlık ama 11. sıra biraz aşağılarda tabi. Hemen bakalım 42'ye. Birincileri satıyor. O kötü. Bu arkadaşın birlikleri güçlü, güzel. Güzel bir kraken. Cevahir. Burada çok Türk var. Tamam. Hatırladım. Bakayım şöyle, ittifaksızlar gidecek mi, bunlar geldiler mi? Serdar. Ersen çok ayıp ya. Ama kardeşim ne yapalım, biz de dişimize göre bir yere gitmek istiyoruz. Savaşlarda izleyici olmak istemiyorum. Aktif olmak istiyorum. Erdem kasamadım ya. 3 aydır erdem kasamıyorum. 3 ayda herhalde 11 milyon falan arttı erdemim. Yoksa kim birinci erayı bırakır ki? 91'i ben birinciden saymıyorum. Çünkü hile yaptıklarını oyun yönetimi de kabul etti. Cezalandırdıklarını zaten açıkladılar. Burada sürekli hediye geliyor, alıyor, herkes paket alıyor. Yani mesela bakın, buradaki fırsatları kaçırmayın. 3 tur bana mavi balon geliyor. Doldurması zor ama dolunca da güzel yani. Herkes alıyor, alım yapıyor. Yani burayı bırakmak da evet zor bir şey. Genel anlamda baktığımızda ve sevdiğim de çok insan var. Ama ben aktif oynamak istiyorum çünkü öteki türlü oyundan soğuyorum, uzaklaşıyorum. İçtimaya giremiyorum. Yani çünkü girmemem gerekiyor. Giremiyorum dediğim o. Benim birliğimden çok daha güçlüler var. İçtima dediğinde abi en güçlüler olsun. Sonra bize yer kalırsa artık, hani bir şey olursa ki bizim krakenlerin askeri bitmiyor ki. Adamların 1 milyar gücü vardı yani. Bir yandan şunları da yapayım. Sohbetleri okurken yazışmaları. Kurt mantıklı. Neden olmasın yani, hani ama orada söz sahibi olursanız, yoksa hani vali sen düzeni oturtamazsan orada da alamayabilirsin. Gelir adam bütün her şeyini basar. Bir senedir bekletiyordur, tutuyordur. Hiç harcama yapmamıştır. Yani kural ihlali yapan çıkabilir. Ama genel olarak yönetimde söz sahibi olacaksanız, kendi ittifakınızı kuracaksanız neden olmasın? 72 zaten en son era şu an. Son era 72. Hala dostum olarak kalacaksınız. Yayınlarda zaten buluşacağız. Kaçarınız yok. Ben size davet atacağım. 61'e bakalım. 61 de yine Görkem Hanedanlığında ama aşağı sıralardaydı diye hatırlıyorum. Bakalım 61'e.
Ses geldi. Ersen ya. Like'lamıyorum. Niye son kahve diyorsun? Beni bırakıyor musun yoksa? Değişen çok şey var Oğuzhan. Pay to win'lerde değil. Pay to win'ler zaten yüksek eralarda, hanedanlıklarda. Normal oyuncular arkadan devam edebiliyor. Ama Ersen şu an beni çok üzdü arkadaşlar. Bu arkadaş Türk yeni mi gelmiş, gidiyor mu? Şöyle ittifak gücüne baktığımızda iki tane ittifak var. 20 milyarlık bir ittifak yok. Biraz daha zayıf görünüyor diğer baktığımız yerlere göre. Bugün son gün arkadaşlar. Son saatler 9 saat 17 dakika var. İlk göç için yani. Kral onaylı. Sonrasında serbest göç başlayacak. O ayrı. Ama onaylı böyle kafanın rahat geçeceği gün bugün. Ya şimdi adamlar T9 açmış. Yani şimdi 91'de 9 tane hesapta T9 vardı. Yani 9 tane hesap. Zaten bir içtima 9 tane kaleyle doluyor. Full T9 içtimaya kalkıp da ben niye T8'imi atayım ki? Asker israfından başka bir şey değil. Niye kalayım? Yetmiyor gücümüz. Yani insan biraz kendini bilmeli bence. Anlamsız yani, durmak anlamsız. Savaşta bir etkin yok. Toplamacı olarak çalışabilirsin sadece. Ne bileyim işte çölde farm yapacaksın, kabile keseceksin. İşte fil etkinliği olursa falan yine aynı şekilde toplama yapacaksın. Yani ben oyunu toplama için oynamıyorum ama savaş oyunu savaşmak istiyorum. İnemiyorum abi sahaya onlar. İçtimaya da katılsam birliğim hemen ölüp gidiyor yani. Gerçekçi olalım. O yüzden 17 beni aşıyor. 17'ye krakenler gelsin. ...200 üstü 15 kalemi. Limit kaç? 200 üstü nasıl 15 kale geliyor? Kota yok ki o kadar. Bayağı sıkmışlar Eren. Öyle bir kota yok. Ben kahraman statüsündeyim zaten. 200 üstü dediğinde hadi 4 kotayı buradan da alsın. 3, 7, 8. Düşük eralarda da yine 15 tane olmuyor. Era 3. 3 de bu arada mantıklı olabilir. 3'e de şöyle bakalım arkadaşlar. Yarışmacı hanedanlığında artık ezberledim. 4. sıradalardı. Şöyle. Burası da Şafak. Tan yarışmacı yani. 3. bir hanedanlık şey değil. Zayıf da değil öyle. Ve puan farkı da çok azdı. 3'e baktığımızda. Ama 57'yi de merak ediyorum. 57'ye de bir bakacağım. 3'ü bir daha bir bakayım. Orka Türk diye hatırlıyorum zaten. Samsonite bavul almak isteyen uçaktan inince ben. Samsonite 69 varmış. Terminator. Ya 3 de güzel. Gördüğünüz gibi yani 38 tane 200 milyon üstüne kale var burada da. Hayda, iç savaş mı?
İç savaş çıkmış ya. E03 Türklerin ittifakı diyelim. NGU da yabancıların gibi duruyor. Baktığımda şöyle isimleri incelediğimde E03 çok daha güçlü. Yani arada 8 milyar fark var abi. NGU 14 milyar hatta, yani üçüncü Never Give Up desen savaşı başlatan. Ersen, peki buradaki Koreliler dediğin Never Give Up mı? Shield of NW mu? İçim el vermediğine like kayıp attım ya kahvene. Bak şimdi üçü de bir şey yapalım. O zaman üçü de bir kırmızıya boyayalım arkadaşlar. Üç de kötü bir noktada değil. Zaten 46'nın yanında olmuş. Yani görkem değil, yarışmacının dördüncüsü. Ki bir fark da yok doğru düzgün. NGU'ysa zaten istedikleri kadar iç savaş çıkartsınlar. Parçalar geçeriz. Atladığım var mı yazdığınız? 25'e bakar mısın? Ekip halinde yer var. 25'e bakalım. 25 önce neredeymiş ona bir bakalım. ...25 listede yok. Yani hani sıralamada yok. Bayağı aşağılarda o zaman yarışmacının. Yok. 25 yok. Listede yok. Oraya bakmaya gerek yok. Yani zaten çünkü yarışmacının 31 tane kalesini aldım sıralamaya. 25 demek ki bayağı aşağılarda. 50 tane şey var çünkü. Krallık var yarışmacı hanedanında. O yüzden yarışmacı hanedanı da böyle çok çekişmeli, güzel olur. Rakip bol çünkü. Bak 3 de güzel. 3 de okey. Ee, hatta 25'e şöyle bakalım. Zayıftır büyük ihtimal. Aynen 200 milyon üstü kale yok. 3 tane var sadece. Ultra Aslan mı göç edecekti? Şunu yapayım. Vallahi süper olur. 3 de güzel, 46 da güzel. 14'ü eliyorum. Yine aşırı güçlü. Zaten bence onlar üst lige çıkar. Bu sefer 91, 17, 13 gibi eraların içinde, hatta 10 da güçleniyor. Çünkü bizim Met de 10'a gidecekti. Hatta gitmiş bile olabilir. Bakmadım. Daha gitmemiş ama bu arkadaşımız da 1 milyar güçte ve era 10'a gidecek. 14'ün şansı çok çok zor olacak lig atladığında. Yani şu canavarların arasında zor. 88'de çok coştu. Güçlendi bayağı. 11'i biliyoruz people'ları. Onu da biliyoruz. Şu üçlüyü zaten biliyoruz. 19'da 48'de adını duyurdu. Öğretti herkese kim olduklarını. O yüzden zor. Hatta şöyle bakalım mesela 19'da. Yani Rise and Shine, JJ, Wars, Scalp, J-Dub,
Ve bunlar çok aktif adamlar. Ya, savaştığım için güçlüler. O yüzden 14 burada çok zor olur. 14'e gitmeye gerek yok. Dönüp dolaşıp aynı yere gelmiş olurum ve daha da düşük bir erada gelmiş olurum. Ee, şöyle 42 mi? 42'ye bakalım. Orçun hoş geldin. Üçüncü krallıkla 46'ya sıcağız şu anda ama daha inceliyoruz. Ama 3'te şey diyorlar, iç savaş varmış. Yani iç savaş olan bir yeri tabii ki insanlar istemez pek. Ama e, ne kadar doğru ya da ne kadar sürer? Ne zaman başladı savaş ve bitecek gibi mi? Koreliler gidecek mi oradan? Koreliler çünkü her zaman sorun çıkartır. Yani ben oyuna başladığımdan beri takip eder bilir. Koreliler yüzünden çok geriye düştüm. Bir de 42'ye bakalım. Görkem'in 12.'si. Ha, bakmıştık buraya. 42 fena değil bu arada. 42 toplanabilecek bir era. Yani güzel. Burası da fena değil. Şöyle yapayım 42'yi de. Peki 42'de yetkili misin yani? Mesela gelsek alabilecek misiniz? 42'den yetkili var mı? Yalçın. Burayı da şöyle yapacağım. Bir tık şey düşündüğümü. Maviye boyayacağım. 14'ü şu an için düşünmüyorum. Yine güçlü çünkü. Yanlış anlaşılma olmasın. 26, 27 biri zaten Kore. Bizim eski 88 Korelilerin tayfası. Evet 46 daha güçlü ama ha bir de tabii ki şunu da söyleyeyim. Ee, bu sezon bittikten sonra arkadaşlar burada değişiklikler olacaktır. Şu an mesela şey boş. Görkem Hanedanı 2 yıldız boş. Buradaki bir yıldızdan terfi edip 2'ye gidecekler. Burada yeni bir sıralama olacak. Yani onlar kendi içinde kapışacak. Onlar da kim olacak bilmiyorum. 20'sinde yükseldi diye göstermiş seviye artışı ama 20 kişiyi de atıyor muydu hatırlamıyorum yani. Burada sayıyı düşürüyor olabilir. Çünkü biliyorsunuz Doruk'ta sadece 8 krallık var. Görkem'in 2 yıldızında da 20 olmayabilir. 10 olabilir. Hatırlamıyorum ama kaç taneydi. Bakayım burada yazıyor muydu acaba? Vallahi yazmıyor. Şafak'la yolumuz başladı. Tan yerine ilerledik. Yarışmacıya çıktık. Görkem'in 1-2'sini geçtik. Zirveye geldik. Zirvede bırakıyorum arkadaşlar. 31 Ağustos'ta başlayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aa Yalçın'daymış. 42'de göç etkisi Yalçınlardaymış. 42 de güzel. Kötü değil. O yüzden onu da böyle çizdim. Şuraya 42'yi de yazalım. Davet edenlerde. Şöyle yapalım burayı da. Göç kotaları doluymuş zaten. 3'te. O yüzden gidemeyiz oraya. Ya Enes'cim ya. Yine bak bir şeyler yaptı ben sohbeti okurken.
Bir hediye daha gönderdi. Adam ya. Herkesi kanala abone yapacak Katıl tarafından. Dördü zaten düşünmüyoruz. 4 ta burada 30. sırada yarışmacı hanedanında. 4'ten gelen bir davette yoktu zaten. 3'ü de o zaman çıkartıyorum. Yer yokmuş zaten. 3'ü eliyorum. Bunun da rengini normale çeviriyorum. Şuraya da kuru 3 yazıyoruz. 46-42 devam ediyor. Şu da şöyle kalsın beyaz. ...61'e bakalım. 61... Görkem'de aktif oldukları belli. Yoksa Görkem'e kadar çıkamazlardı. Tan'da falan kalırlardı. Yani yarışmacıyı da geçmişler. Görkem'e gelmişler. Bakalım 61'e. Şöyle buradan da göstereceğim. Sonra bakacağım. Görkem'e gelmiş adamlar. Puan farkını görmek istiyorum çünkü. 61 yani puan farkı yok gibi bir şey buralarda. Düşünülebilir. 87.000 puan kasmış adamlar. Zaten 42'de 89.000. Bakalım. Abi hep mantık yani. Sayılarla gidiyorum gerçekten. Duygusal gidersem hiç gidemem. 17'de kalırım duygusal olarak. O yüzden sayılarla ilerlemeye çalışıyorum. Enes bana sürekli yayın aç diyor yani. Bak bak bak. Verdi coşkuyu. Ya elimden geldiğince açmaya çalışıyorum gerçekten inan. Tayfun hoş geldin. 11'e de bak. Krakenler gidiyor. Allah Allah. 11'e de bakalım. 11 nerede ki? 11 şey ya benim bulunduğum hanedanlıkta. Orayı düşünmüyorum. 11 zaten güçlü. 11'e bakmaya gerek yok. Gitse de Krakenler sonuçta o zaman da düşüş çağına geçeceksiniz. Örnek veriyorum siz düşeceksiniz. 14 oraya gelecek gibi. Gerek yok oraya gelmeye 11 o yüzden. 61'e baktığımızda bu arkadaş gidiyor olabilir. İttifaksız. Bir tane ittifak var belli yani. Burada boşlar var. Türk, Rain kalıyor mu gidiyor mu hatırlamıyorum bilmiyorum. Türk var bayağı. Bir tane ittifak var. O bir tık kötü. 17.7 milyar. Diğeri de 14.5 milyar. Erdemlere baktığında en savaşçı adam gidiyor gibi görünüyor. Beast Mode da gidiyor gibi görünüyor. Win de gidiyormuş. Buradan eksilenler çok olabilir. O zaman listede de burası da aşağılarda kalır. Neden? Zaten 61 kaçıncı bitirmiş? 14. bitirmiş Görkem'i. Aşağılarda kalır. Mert 3'te yer yokmuş. Neyi değerlendireyim? Değerlendirmek için yazdık. 3 ile 46 en yakın olduğumuz eralar dedik. 3'te yer yok. Şunun
kenarlarını yapalım. Şunu da yapalım. Kalın da yapmayalım da. Azazil 42'den örnek veriyorum. Baksak. Baktık, beğendik. Zaten sıcakta geldi. Alınacağınıza dair de yaptı. Bak burada çizdim o yüzden. İnceledik yani 42. Hmm, 61'dekilere o ittifaksızlar yeni gelenler olabilir. Olabilir tabii ki. 61'i de o zaman şöyle yapalım mı? Türklerin de olduğu bir era olduğundan. Evet evet Mert, yer yokmuş ki. Orçun burada. Söyle kardeşim. Arkadaşları bırakıp ben gidemem Ersen. Bize daha fazla yer lazım. Tek kahraman ben olacağım. Ama diğer kotalarda şöyle baktığımda usta, 5 kale usta. Güçlerini açayım. Bakayım, o listeyi de açayım. Hatta şöyle yapayım mı? O listeyi de şöyle yazacağım. Ekip diyelim. Hatta burayı da kırmızı yapalım. 193 ben. 142. İsimleri yazmakla uğraşmayacağım. Sadece kontenjan olaraktan değerlendirebilmek için. Benle gelecek arkadaşların güçleri bunlar arkadaşlar. Bir 142'miz daha var. Ondan sonra şu şekilde kaç kişi? Toplam 11 kişi şu an. Neyse, hadi güç sıralamasına dizmeye gerek yok. Sadece önemli burada. Kotaya bakalım. Bir tane kahraman. Mora boya baba burayı. Bizde de her şey çok profesyonel. Kırmızıyı geç ya. Siyah kalsın. Ne lazım bize? Usta. Bu adamların alayı usta. Şurayı da şöyle maviye boyayalım. Ustacıkları. Onun dışında burası da mi oluyordu? Elit, yani Türkçesi neydi? Elit miydi Türkçe? Seçkin. Seçkin. Yeşile boyayalım. Şu üç arkadaşımız da elit kotasından arkadaşlar. Oyundaki renklerle eşleştirdim ki rahat hatırlayalım. Yazalım. Kahraman, usta, seçkin. Ustamızı yazdık, çektik. Seçkin. Excel dersi isterseniz buradan Excel'den de. Kotamız bu. Bize lazım olan bu arada arkadaşlar. Göç teklifi yapan sevgili arkadaşlarım. Şu anlık bu böyle çekirdek bir kadroyuz. Gerçi Mali var mı burada listede? Ay Kenan'ım, hoş geldin ya. Evet evet. Vallahi Kenancım, gideceğiz.
Kenan kardeşimizin kalesi de şurada. Mali neredesin Mali? Sesin sedan da çıkmıyor. Bakayım bir hemen ona yazayım. O da gelecekse çünkü kotayı ona göre hani burada konuşurken ayarlamamız lazım. Hemen bir mesaj atacağım. Yok yok Ersen bana ayırtma. Arkadaşları bırakmam. Birlikte gideceğiz. Yani onlar da hep beni bekledi zaten. Benden haber beklediler. Bugünü beklediler. Gitmediler bir yere. Ben de onları bırakmam. Aynen Tayfun, yani böyle bizim amacımız zaten şu an farkındaysan zirvede bırakmış oluyorum. Zirvedeyiz. Hediyelerimizi, ödüllerimizi aldık. En yüksek hanedanlıktayız. Ki birinci de bitirirdik. Çölde de krallığı aldık. Ama puanla 91 kazandı. O da hileyle. Zaten bilmiyorum duyanınız var mı? Ya da duymayanınız var mı diyeyim. Birçoğunuz belki duymuştur çünkü. Hile olaylarından ceza yedikleri gibi oyunda güncellemeler yapacak. Yeni işte çölde, KVK'da falan, çölde örnek veriyorum, bandaj kampı öyle hemen gir çık gir çık yapamayacaksın. Bekleme süresi gibi şeyler olacak. Otoya bağlamış bir şekilde pat 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 gitmeyecek oradan. 120 evet listede yok. Demek ki şuralarda bir yerde. Yarışmacı da aşağılardadır. Ya burada 58 tane era var. Yazmadım o yüzden. 120 nerede? 100 pardon ya, yüzler yok zaten. Bizim göç listesinde yok ki 100. Sizin göç ayrı, bizimki ayrı. Hatta şuradan bak göstereyim. Bu kadar. ...92'ye kadar. Abi şu an en yakın gelen 46, 42 ve 61. Üçü de Görkem hanedanlığında. İyi bir hanedanlık. Şu an bulunduğumuz hanedanlığın bir altı oluyor zaten. 46 yükselebilir buradan. Görkem 2'ye yükselebilir. 5. sırada kapatmışlar çünkü. Ama 42'nin de puanı kötü değil. Üstündekilerle aralarında çok puan farkı yok. 61 de güçlenmiş. Burada konuştuğumuza göre. Rıdvan, seni niye unutayım? Ne oldu? Sen yazdın mı? Geleceğim mi dedin? Süpersin Nebay. 46'dan bu arada arkadaşlar çok davet etti. Yani gerçekten sağ olsunlar, çok yazdılar, çağırdılar ayrı ayrı. O yüzden 46'nın bir tık yeri daha farklı oldu. Çünkü hepsi tek tek, birbirlerinden haberleri var mı yok mu bilmiyorum. Yok gibi yazdılar bana. Farklı günlerde çünkü yazdılar. Demek ki içlerinden gelen benim orada olmam. Bayağı yani bunun çalışmasını yapmış adamlar. Bak 46, 46, 46. Üstüne videonun yorumlarında da 46'nın yine daveti vardı. Oradan birazcık duygusal yönden de kazandılar. Yalan yok.
Arda hoş geldin Mister Demiz. İttifak I I 18. 18 kaçıncı sırada? Nerelerdeymişim bakayım sen? 18 18 yok. Demek ki aşağılarda yarışmacının. Ardacığım şu an 46, 42, 61 yakın geliyor. 46 en yakını şu an. O yüzden siyahla 42, 61 de var ama bir de tabii ki ekiple de şuradaki arkadaşlarımızla da istişare edeceğim. ...73... Bakalım 73'ü, o da Görkem'de. İyi bir yerde. Bakalım. 73'te peki alım yetkin var mı Muhammed? Ha vardık, bakmıştık ya. Crazy Ram hatta dedim Türk mü? Kral bu. Sen de dedin Türk falan. 73'ü biliyorum. Ama burada çok Türkiye denk gelmedim ben. Paşam sorun değil. Sağ olasın. Yerimizi seçiyorum paşa, gidiyoruz. Sen de müsait olduğunda katıl. Nereye gideceğini öğren en azından. Evet Kenan, güzel bir noktaya değindin. Ama zaten davet eden eralar genellikle iki ittifak değil tam. Böyle 1,5 gibi. O yüzden herhalde birinci ittifaktır diye düşünüyorum. Ama sen bırakmıştın oyunu. Hiç dikkat etmedim bak, ismin uzun, normalde biliyordum ama direkt Muhammed'i okuyup geçtim. ...73 ha? Bakayım. Aslan Bey'i severim arkadaşlar bu arada. Eskiden beri arkadaşım kendisi. 73. Ya 2 tane satılık hesap var burada da güçlü. O bir canımı sıktı. 2000 dolara demiş bir de. 2000 dolarsa gerçekten bedava şu seviyedeki bir kale için. 2000 dolara ben benimkini satarım. Vallahi hoş geldin diyeyim o zaman. Senin için bak, sen adını duyunca bir baktım. Fena değil. Yani şey değil. Kötü değil zaten. Biz burada şeyde kapışmıştık. İlk el çatışmada. O yüzden 73'ü biliyorum. Yani daha yeni karşılaştık. Kişiselde zaten görüyorsunuz bayağı aktiflerdi. Ben şehir dışında olduğum için bakamadım oyuna. Çok aktiflerdi. Fena değil 73'te. Taze taze bilgiye sahibiz 73 için. Bir de şurada sadece şeyine bakmak istiyorum. Kaç puan yapmış Görkem Hanedanlığında? Güzel bir hanedanlıkta ama ne kadar fark var diğerleriyle? 90 bin puana çıkmış abi. Çok bir fark yok yani. 73'ü de bir çizelim ya. 73'ü de şöyle bir çizelim.
Aziz hoş geldin. Aynen emtam falan vardı. Arda dediğin gibi. Fena zamanlardı. 76 Görkem'de sonuncu ama ha, haberin olsun. Ha, sen zaten şu an 76'daydın. Mantıklı bir tercih. 76 sonuncu kapatmış. O zaman 76'da hangi kale senin şu an? Bakayım 76'ya. Bir Kraken'in olması güzel. Hangi kaleyle oynuyorsun? İttifaksız da yok burada. Bak bizi gönderip gelmemez ya. Aslan Bey. Burada zaten bir tane ittifak var. O da aşırı yani güçlü de değil. Mesela bak bizden vereyim. Geldiğimiz yer. Bizim dördüncü kadar neredeyse güç. Ki giden de var yani. 1 milyar güç eksilmiş durumda bizim ittifaktan. Vay süper. Yine Kraken'liğe devam. Tahmin ettiğim gibi. 61. Tamam. 48'den sağlam. 48 de çağırıyordu. 48'den pardon 46 çağırıyordu. 48'i bilmiyorum hiç. Bir 48'e bakayım güçlü kalesi var mı ki 48'in? Hiç listelere dahil etmemişiz. Var da bayağı da var hem de. Türk'te çok fazla ve güçlü Türkler, yatırım yapan Türkler var burada da. E 48 listenin neresinde? Bu aşağılarda olmaması gerekiyor baktığımızda ama iki tane de yani 26 ile 20 milyar var bir öncekine baktığımızda. 48 nerede abi? Ha bizde ya. Ulan çünkü iyiler yani. Hani onların düşük olma şansı yok. Doruk hanedanlığını ben direkt es geçtiğim için gözüm görmüyor. Bizim bulunduğumuz hanedanlığı düşünmüyorum hiç çünkü. Bu krallıklar no. 48'den göç gelmesi de mantıklı. Benle aynı düşüncede demek ki birkaç kişi kaçıyor. Yani bu hanedanlıktan topuk yapmamız şart. Aziz yine olabilirsin WhatsApp grubunda. Kendin çıkmadıysan ben kimseyi atmıyorum. Ha, pasif olanları çıkartmıştım bir ara. Hani boş yere bildirim gitmesin kişilere diye. Zaten oyunla ilgilenmiyorsa. Çünkü oyunu çok bırakan vardı o sırada. Onları gruptan çıkartmıştım. Sıtkı hoş geldin. Aleykümselam. 42 mi diyorsun Muhammed? Sen niye kaldın orada ya? Orada kalınır mı? Berbat orası. Arda'dan bahsediyorum bu arada. Arda'yı yazdığını okuyorum 88 mevzusu. Kesinlikle Muhammed sana katılıyorum. Çok güçlü krallığa gitmeyin hiçbir anlamı yok. Zaten çok güçlü bir krallıktayım ben de. Bir tık daha düşüğe gidip
eğlenmek istiyorum. Herkes de T9 olacak burada neredeyse. T9 açmayan dövecekler yani, o derece. Yani T9. Ki paylaşmamış bak. Şey yok burada. Dune yok. Onun da T9. Şeyde Matt de T9 açtı giden arkadaş. Buralar sıkıntı. Bakar mısın şunlara? Daha paylaşmayanlar da var yani, hani burada güç olarak Matt paylaşmamış. Dune'un da T9'u var, paylaşmamış. Sıkıntı. ...73... Şöyle bir listeyi açalım. 73 bu arada mantıklı. 46 da mantıklı. 42-61 var. Peki 73'te yer var mı? Bir kahraman kotası, 6 usta kotası, 3 seçkin. Arda, iyi ki bulmuşsun o zaman diyeyim. Eskileri görmek güzel. Neredeydin Aziz? Hangi era? Eskiden oradaydım dediğin. ...17 sıkıntı, aynen. İyi yapmışsın kaçarak. Ya bu arada 17'nin insanları çok iyi. Hepsini çok seviyorum. Kalmamı da istiyorlar ama yani kalmamın duygusallıktan başka bir anlamı yok. Aktiflik veremiyorum. Katılamıyorum. 46'ya bakalım bir daha. 46 zaten şu an az çok belli gibi. Çok da kafa bulandırmaya da gerek yok. Listemiz belli. Şöyle yapalım. Yoksa sabaha kadar konuşuruz. Küçükten büyüğe doğru gidelim. Şu 4 era şu an sıcak geliyor. Ha, 46 da güzel yani, güçlü. Gerçekten güçlü. Konuşurken kahvem buz gibi olmuş. Bakalım bakalım. Şimdi şunu düşünüyorum. Yani şu açıdan bakmak lazım. Bu arkadaşlar yeni mi geldi acaba? Gidiyorlar mı? Bayağı Türk şeyi var. Yani ittifakların gücü artacak burada, çünkü ittifakta olmayan çok kale var. Güçlü olup. Zaten şu ikisi mesela 1 milyar yapıyor neredeyse. Sen de gelirsin göçlerde. Ha, gidiyorlar. Gidiyorlarsa kötü. Ya bu arada bu adamların bence işte 17'de falan olması gerekiyor. Yani orada daha güzel iş yapar, daha çok eğlenir. Denkleriyle kapışır. 600 milyon kale gücüm var yani. Hani
Burada bize de köstek oluyor. Burada durduğunda ne oluyor? Rakip olarak karşına bu geliyor. 600 milyon. Şimdi Görkem'de 73'e gelsek. Örnek veriyorum. 73'e girdim. 46 böyle devam ederse bu kalelerle rakip olarak geldiğinde çok keyifli olmayacak. Çünkü güçlü kalesi çok fazla. 14 keza öyle. 26 keza öyle. 27 de şaşırtıcı. Güçlüler ama Korelilerin ağırlıkta olduğu bir yer. 27 ile savaşmak için bile gelinebilir. Davetlerden bu arada 62 hiç bakmadım olmasın. 62'ye baktım. Fakat yine listede çok aşağılardaydı. Hatta şöyle göstereyim. Yarışmacının 20. sırasında maalesef 3'te yer yok. Onu da maalesef 57 keza yine şöyle bakalım. Yarışmacının birincisi davet gelmiş. Bakalım yarışmacı hanedanlığının birincisine de bir bakalım. 57'den yetkili biri var mı bu arada? Davet ettiler ama eden gerçekten kral mı yetkili mi bilmiyorum. Güzel. Başlangıç için yine burası da güzel. Türklerde var bayağı bu arada. İsimlerden gördüm. 2 tane ittifak var. Avrupa Hun'la Koalisyon 57. İsimler de güzel bu arada. Koalisyon falan yani böyle çok genel bir tabir. Birlik, resmen birlik yani. Hani birlik içinde her milletten katılımcı varmış hissiyatı yaratıyor. Orası da fena değilmiş 57. Bakayım kaç puan yapmışlar. Birinci bitirmişler. Ama işte şimdi onlar da yarışmacıdan Görkem'e çıktıklarında rakipler de belli yani. 57 o rakiplerle ne yapar? Aynen Serdar, onlara da dikkat etmek lazım. İşte üst lige çıkar, alt ligde kalır. Mesela 57 şimdi üste çıkacak yarışmacının birincisi adam zaten. Görkem'e çıktığında buradakilerle bilemedim. Buradakilerden de dayak yiyip sonuncu olmanın anlamı yok. İyi bir seçim yapmak lazım. ...14'e gelmem ya. 14 güçlü. Şu an Mehmet başvurabiliyorsun. Ama kral onaylıyor. Kral onaylarsa geçişini yapıyorsun. Göç et demen yeter. 9 saat sonra, hatta 8,5 saat sonra serbest göç başlıyor. İsteyen istediği yere göç edebiliyor kota varsa. Ona kimse bir şey yapamıyor. ...72 mi? Bakayım. 72 en son yer ya. Yani şeyin, bildiğin bizim eraların en sonuncusu 72. Gelişip güçlenmek isteyenler gidebilir buraya. Çok da Türk var. Ama 72 dediğim gibi en sonuncu era. Yani puan olarak da şey açısından da en sonda. Çok hızlı tıklayınca algılamıyor. Başa atıyor beni, atıyor.
72 burada arkadaşlar. Şimdi o zaman bizim karar vermemiz lazım. Sıcak gelenler şu ekip. Yeterli biletin yoktur. Baktın mı Mehmet ona? Bir yandan düşünüyorum. Kafamı dağıtırken de düşünürken de şunları açıyorum. ...80 kafa varmış. Da zaten abi bunları ne yapacağız? Aa, Kapo Gaming hoş geldin. Yeni başlayanlar için videolarım var. Geçmişe yönelik videoları izleyebilirsin. Seriler var. Oradan bakabilirsin. Challenge serisinde mesela challenge'ı bitirdim, yani bıraktım. 2 hesapla ilgilenemiyorum diye. Ama orada da mesela bahsederken taktikler veriyordum. Çok zayıf bir kaleyi güçlendirmeye çalışıyordum. Aslan Bey iyi bilir hatta. Enes yine hediye gönderdi. Vozol Market'e geldi. Vozol Market. Aramıza hoş geldin diyeyim. Hadi ben de üyelik hediye edeyim. Birine. Kime gittiğini ben de bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Ama rastsal olarak gidiyor. Aramıza bir kişiyi daha katalım. Kime gitti hediye üyeliğimiz bakalım. Aslan Bey'e gitti. En ihtiyacı olmayan adam aslında. Çünkü istese kendisi katıl tarafından katılıp destek olabilir. Ama tabii ki de sevdiğim birine gitmesi de mutlu etti beni. Aslan Bey hediye etmiş oldum. Abi şöyle yapacağım. İşin gerçeği. Şimdi listemizi açtık. 42, 46, 61. 46'yı eliyorum. Çünkü üst lige çıkacak bence de. 46 güçlü, aktif. Üst lige çıkacağında inandığım bir era. O yüzden eliyorum. Görkem'in birincisi olmaya oynamak lazım. Onu da hangisiyle yaparız? Ona bir bakalım. 42, 61, 73 var şu an. Şuradaki boşluğu da yok edelim. Üç tane era var şu an elimizde. Şimdi güçlere bir bakalım. Nereye oturtabiliriz? Biraz stratejik düşünelim çünkü. Yoksa 46 evet çok güzel ama 46 üst lige gidecek yani. Adamlar iyi. Bize Görkem'in birinciliğini kazanacak era lazım. Normalde alabilirdin de ben şu an sana hediye ettiğim için kapalı olabilir. Ama
Sticker'la falan yine desteğini gönderebilirsin ya da sen de başkalarına hediye üyelik gönderebilirsin. Öyle söyleyeyim. Şimdi 42'ye bir bakalım. Güçlere bir bakalım. Babacım 42 ne yapmış? Tekrardan baştan bakıyoruz. Üşenmeden inceleyip sık dokuyalım, sonra pişman olmayalım. Adamların birincisi kalesini satıyor. Bu negatif bir şey. Birlikleri güçlü biliyorum, bu da aynı şekilde güzel. 300 milyon kaleler var, güzel. Kraken'e ihtiyaç oluyor çünkü. Yani Görkem hanedanlığındasın. Kapışacağın eralarda Kraken çıkacak karşına, seninle de olması gerekiyor. Bu konuda güzel. Ya gayet güzel. 43 tane 200 milyon üstü kale var burada. 2 tane de aktif 20 milyar üstü, hatta 21 milyar üstü kale var. Erdemler zaten konuşmaya gerek yok. Satılık hesabı geçiyorum. Gayet güzel. Bayağı iyi erdemlerde. Savaşçılar belli. 100 milyon erdemin üstüne 37 tane kale var. Ben de gelsem şuralardan başlayacağım. 48. falan. Güzel 42. Tatlış bir era. Bakalım sırada 61 var. 61'e bakalım. Zaten direkt Kral Türk Göktengri gördük ismi. Ama 300 milyon kale çok az burada. Yani Kraken dediğim kale zor yok gibi bir şey. Şuradan hadi şu 4 olsun. Yani hani bunlar da yine tam böyle Kraken denmeyebilir. Asker fazlalığından da olabilir çünkü. Çevik nazlı gelin değil de inceleyip sık dokuyorum. Yoksa karar vermek kolay ama sonuçta vereceğin karar, bir de ekip olarak sorumluluk var üstümde. Ekibin de iyiliğini düşünmek zorundayım. Yani tek başıma göç etmiyorum. Şuraya baktığımızda ekip bu arada kaç kişi? Ekip şu an için 10 10 kişi. Şu. Ama bir arkadaştan daha haber bekliyorum. Daha dönmedi, yazdım. O da gelecekse ona da yer açmak lazım. Burası fena değil 61'de. Ama dediğim gibi Kraken sayısı çok az. Rakiplere baktığımda düşük kalıyor. Yani 73'e bakalım tekrardan. Burada Kraken var. Yeterli de bir Kraken var yani güzel. Bayağı bir 300 tane 300 milyon üstünde 10 tane Kraken olacak. Çünkü Aslan Bey de buraya gelecek. Bu geldi mi gidiyor mu bilmiyorum. Hatta şuradan ilkel çatışmadan bakayım. Spike diye biri var mı? Galiba yeni gelmiş. Çünkü yok. Herhalde girerdi ilk 50'ye. 73'ü buradan bilmek de çok güzel. Yeni gelmiş olabilir bak. Bir transfer yapmış bile adamlar o zaman. Aa, buradaymış.
143. sırada. Üh. Adamların en güçlüsü oyundan falan soğumuş herhalde, gitmiş. Eren sen hangisiydin? Era kaçtı? Karto hoş geldin. Sağ olasın. 2 kişi daha var. Bakayım MHP'ye. 13 kişi mi? Ekincan geliyormuş. 225 milyon Ekincan'ın kalede. Tabi o da Poyraz'la gelecek. Şöyle yapacağız o zaman. 225 M gücünde bir kalemiz daha gelecek. 133 gelecek bir de. 225'in kotası, o da hero, kahraman olacak. 1 milyonla Legend'ı, efsaneyi kaçırıyor. Kahraman. Şu da mor abi. 133'te usta. Açık mavi. Bize en çok usta lazım yani. Yok, şu aşağıdan. Bakayım başka gelecek var mı? Sessiz kalıyorum, kusura bakmayın, mesaj atıyorum da arkadaşıma. Gelen, çünkü hani almazsam arkada kimseyi bırakmak istemiyorum. Evet. Harun, şu an veriyoruz işte. Şu an 3 tane, bak, düşündüğümüz şurası. Şimdi önemli bir konuya daha gelelim. Saatler, savaş saatleri kaç oluyor arkadaşlar sizde? Hani 3 eranın yetkilisi söyleyebilirse kaçta savaşıyorsunuz? Mesela genelde Türkler için, bizler için en iyi saat 11 oluyor. Ama hani o eranın, sizler davet etseniz de çoğunluğu atıyorum Avrupa'dadır ya da ne bileyim Asya'dadır. O yüzden öğlen saatleri falan mı istiyorlar? Saat kaçlarda savaştığınızda paylaşır mısınız? O da çok önemli bir nokta çünkü. Katılamayacaksam savaşa çok bir anlamı yok. Yani size de katkı sağlayamayız. Boş yere işgal etmeyelim. ...46'yı eledim Harun. 46 çünkü üst lige çıkacak. Yani belli, ilk 5'te puan farkları da çok yok. Üst ligde değil de şu an Görkem bir yıldızın birincisini yapmak daha mantıklı olur. Abi üçü de çok iyi ya. 42-19 UTC, 61'den gerçi yanıt gelmedi. 73'te 11-19, 19 UTC en ideali oluyor. Çünkü
Gün içinde insan geziyor, tozuyor. Akşam ancak şey yapabiliyor. Pazar günün ortasında savaşmak kötü. Bir de listemizde şimdi iki arkadaş daha geldi ya. İki kahraman kotası var mı? Atim hoş geldin. Aleyküm selam. 225 ve 193 kahraman kotasına girdiği için iki kahraman kotası, 7 tane usta kotası lazım. Yer var mı o şekilde? Bakayım. Sekiz tane kahraman kapasitesi var. Ama yer var mı içinde? ...42'de de aynı şekilde o kadar olacak. Öncüler farklı, daha az ama normal eralar daha fazla kontenjana sahip. 46 çok güzeldi de burası üst lige çıkacak ya. Ama göç verirse tabii ki işi zor. Vallahi şu an 42 ile 73 anlık tak tak cevap verdiği için adamlar aktif, adamlar takip ediyor. İşi bitiriciler. O yüzden ikisi geliyor. 61'den ses çıkmadı daha. Üç kahraman boş. Güzel. İki kahraman yetiyor bize zaten. Üçüncüyü de artık kısmet. Samet kaçıyorum. Söylemiyor muyum? Söyledim kaç kere. Göçte gidiyorum diye. Hatta e, bizim Kav yazdı. Kal dedi. Nasıl haberin olmaz? Kav biliyor, sen bilmiyorsun. 42'den kimle görüşüyoruz? Vallahi Serdar var zaten. Soldado ama çok kişi var 42'den yazan. Ya 17 bizi aşıyor Ati ya. 17 yoruyor. Yani içtimalara da katılamıyorum artık. 91 son savaşta 9 tane T9 açmış. İçtiması full T9. T8 asker göndermenin hiçbir anlamı kalmıyor. Kesip biçip gönderiyorlar. Bir şey alamıyorsun yani, elde edemiyorsun. Çiftçi gibi takılıyorum. İzleyici oluyorum. O da hoşuma gitmiyor. Savaşmak, sahaya inmek, kapışmak istiyorum. Yani denk olan bir imparatorluğa gitmek en mantıklısı. O yüzden şöyle bir baktığımızda
Bizim bir alt hanedanlığımız Doruk'un altında Görkem de şu an 42 ve 73. 73 daha üstteymiş. 70 ben sayıya göre düşündüğüm için 73 ile 42 arasında kaldım. Bir de 61 var ama 61'den ses çıkmadı. Aynen, Ati yine takılıyor az çok. Ya gelse bile Atim sonuçta bir tane gelir. İki tane olmaz o, yani öyle söyleyeyim sana. Gideceğimiz yerler belli. Kalelerin güçleri belli. Seçip bakıyoruz. Yani mesela örnek veriyorum, 73'e gitsek. Buradan T9'u nereye açıyor bu adam? Bu adamın ayları vardır T9 açmaya. 600 milyon 700 milyon kaleler zor açıyor. Yani şundan kaynaklı zaten araştırma yapması lazım çok fazla. O da gücünü direkt arttırdığı için bu güçlerde T9 imkansız. 500'e ulaşır yani. 500 falan olması lazım minimum. En fazla bir tane denk gelir. Ya 46'yı gerçekten, bak, en sıcak olduğum 46'yı da siyahla çizmiştim de baktığımda mantık olarak stratejik açıdan da 46 güçlü. Bu 46 üst lige çıkacak belli. Çıktığında ne olacak? Sıkıntılarla karşılaşacak. Yani istemediğim mesela 14'te çok güçlü kale var. Gereksiz. Yine çok keyif alacağım bir şey olmayacaktır. Aynı şekilde ekip arkadaşlarım için de. Aynen öyle Muhammed. Yani dediğim o. T9 açmak öyle çok kolay bir şey değil. Hani bizimkiler ve 91 bunu kolaymış gibi gösterdi çölde son savaşta ama çok ciddi yatırım. Gerçekten inanılmaz bir şey. Cansınız, vallahi cansınız. 72'yi mecbur eledik. Sonuncu çünkü. Yani yayıncı olduğum için aktif bir yere gitmem lazım. Vallahi o zaman ekiple de konuşalım. Yer var dediniz. Şu an için en sıcak gelen 61'i de çıkartıyorum. Dönüş olmadı. 42 ve 73 görünüyor. İkisi de güzel. Görkem'de. Yarışmacı ve Tan'ın da üstü. Sıralamada da kötü bir noktada değiller. Zaten ikisinin de puanı birbirine çok yakın. Kale güçleri de güzel. Vay, sen spor mu yapıyorsun Arif? Son durum iki eri arasındayız. 42 ve 73 kaldı. 61'i şöyle koyayım hadi. Büyük ihtimal 73 galiba ya. Bizimkilerle de konuşmak lazım çünkü 73'e Aslan Bey de gelecekmiş.
400 milyon kale gelecek 73'e. Puanları da iyi. Krakenleri de var. Dolu dolu. Aktiflerde. Zaten ilkel çatışmada gördük. 73 mantıklı. Sıcak geliyor o yüzden. Ama 42'yi de eleyemiyorum. 42 de güzel. Potansiyel var zaten ve çok fazla Türk var. Sadece şurada birincilerin de satış yapması biraz can sıkıcı. Ama Cevahir daha önce yayına katılmıştı. Güzel yani hani şey açısından da Türklerin böyle güçlü olması. Güçlü hesaplar bunlar da biliyorum Doruk'tan. Ama evet 73'te daha yakın geliyor. Şöyle bakacağım bir de. Abi birinci ittifaktan geliyorum ya. Bakın dünya birincisi ittifaktan geliyorum. ...61'de savaşlar saat kaçta oluyor? Kaç UTC? Hemen bakayım paşacığım. ...42'yi de eletecekler bana bak. Giden çok diyor ya. Aa, giden çoksa kötü. 73 şu an daha da sıcak geldi. İttifak olarak bakacağım, bir merak ediyorum. Hiç sıralamada 73'ün ittifakı, 42'nin ittifakı var mı? Bizim 3. ittifak bile var. Bu sadece bizim hanedanlığı gösteriyor galiba. Hiç farklı bir krallık görmedim şu an. Aynen ya. Bizim hanedanlıktaki ittifakları gösteriyor. Bunların hepsi bizim hanedanlıkta şu an. Hiç diğerlerini göremiyorum. Ne kadar çok ittifak varmış. Şuraya bak. Yani şunu görünce arkadaşlar dedim ki dünya genelidir. Hayır, sadece bizim hanedanlığım ve bizim hanedanlıkta 8 krallık var. 8 krallıkta 500'den fazla ittifak var ya. Listeyi 500'de bırakmış adamlar. Şaka gibi. Çok fazla gereksiz ittifak varmış.
73'te satılık hesap mı var? Bir şeye bakacağım. Buradan değişmiyor. Evet. Şuradan değiştirebilirim. Ama o zaman da şeyi göremem. İttifakları. Hiç sattığını yazan yok ki. Sen satıyor ama sen sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam ama satıyor olması bir şey değiştirmez. Adam aktif. Oynuyor. Yani daha yeni savaştım zaten. İlkel çatışmadan bildiğim için 73'ü gördüğün gibi Sent 2 milyar puan yaptı adam. Yani böyle satması beni alakadar etmez ama şey satıcılar var. Hiç aktif olmayan, sattığı için oyunu bırakan, ilgilenmeyen, onlar sıkıntı. Yoksa adam işini yapıyorsa ister satsın, ister satmasın. Bizi bağlamaz o. Ömerito. Vallahi 73 sıcak geliyor şu an. Durmuş, savaş saatlerini sordun. Sen cevap vermedin. 61 saat kaçta savaşıyor? Yani savaşlarınız 19 UTC mi, 11 UTC mi, kaç? Kaç kişisiniz Burak? Giden olarak 42'den. Invictus hoş geldin. Aleykümselam. Zekeriya hoş geldin. Engin valla net değil daha. Bak mesela şimdi 73'ten lideriyim demiş Invictus. Yer yok demiş. Aslan Bey ya da Dünya bizim kime sordu o zaman da yer var dedi. Sohbet de böyle şey, chatte birbirlerine gitmesin diye sallayan da olabilir. Gerçekten. 42'ye de mesela çok göç eden var deniyor. Ne yapacağız bu işi ya? İşin içinden çıkamıyoruz. Yarın başvuru yapacağız. Nereye yapacağız? Kime yapacağız? Yetkili kim? Invictus çok teşekkürler. Ne diyorsun ya? 40-50 kişi diyor 42'den giden. Üf. Bulunduğumuz hanedanlık bizi aşıyor çünkü Engin. Burada T9'lar çok fazla.
Yani içtimaya giremiyorsun. Girsen de askerlerin kağıt gibi kesilip gidiyor. Yani katkın yok. Ancak farm yaparsan katkı sağlarsın. O da bize göre değil. Savaşmak için oynuyoruz. Eğlenemiyoruz. Evet, 42'nin yetkilileri sohbette yer var diyor zaten. Ama mesela 73 yer yoksa bir saattir niye yer var dendi. Ben onu da anlamadım. Sorduk, yer var dendi. Yani Invictus mu gerçek söylüyor, ne oluyor onu da bilmiyorum. 51 hatırlamıyorum ya. 51 var mı ki listede? 51 yarışmacının sonlarında. Bizim için aktiflik biraz düşük kalır burada ya. Bakayım. Aslında güzel kaleler var bu arada. Ama Türk var mı burada? Ottoman varmış. Motivation aleyküm selam, hoş geldin. ...61'in lideri yazmış. Bir göç sonra Hun İmparatorluğunu kuracağını söylemiş. Çok güzel bir şey. Ya keşke kursa. Ama o kadar Türk bir arada rahat eder mi bilemiyorum. ...19 UTC olmuş. Peki Durmuş yer var mı karar versek 46 dediğim 61 dediğimizde düşündüğümüz zaten şu an bu 3 tane vardı ama 73 yok diyor yer. Yani diyen yetkili mi onu da bilmiyorum ben tabii ki. Yorumlara yazdığından chatten takip ediyorum. İki kahraman, 6 usta, 3 seçkin.
46'yı eledik Volkan ya. 46 yok. O zaman 73'ü siliyorum. 73 yok net olarak. Mali'yi yazmadım. Mali'den ses çıkmadı. Bilmiyorum. Net emin değilim ondan paşa, o yüzden. Lagerte yap tabii ki. Derik ne? 3 yapman daha mantıklı. Ama yeni sezon geliyor. Yeni sezonu bir bekle derim. Şu an yatırım yapma. Yeni sezon geliyor. Yeni kahramanlar gelecek. 200 milyona yakın gücüm var. 72, yani benim için iyi değil. Gelişmeye ihtiyacım yok ki. Savaşmak istiyorum ben. Listede yok muydu Paşa Aksun var? Koca sunucu bize kalıyor da, yani savaşlarda da aktiflik önemli. Aktif değil 72. O yüzden yani aktif olsa burada son sırada olmazdı tan yerinde. Daha altı yok yani hani 72'nin. Yendiği bir era yok o zaman baktığında puan olarak. Ben yayıncı olduğum için en sondaki eraya gitmek mantıklı değil. Şuradan bir de tekrar şeye bakmak istiyorum ya. ...61'in puanı da güzel. Yani hani düşünülmeyecek gibi değil. Savaş saatleri de uygun. 61, 42, 67. Zekeriya teşekkürler bu arada. Vallahi zor iş ya. ...67'yi ben listede görmedim. Bu da demek oluyor ki yarışmacı hanedanlığının çok altlarında. Yo pardon. Tan yerinin birincisi 67. 50 katlayacak, yarışmacı hanedanlığına gidecek. Yarışmacı hanedanlığına bak rakiplere, sence iyi mi? Sen söyle. Valla 42-61 güzel. 46 2 kraken gidiyor dedi.
Bu arkadaş da gitse, bu da gitse satılık. ...61'de yeterli kontenjan var mı arkadaşlar? En güçlü olanların savaşmaması Ramazan çok kötü. Yani gerçekten yapacağınız bir şey de kalmıyor. Rakipte güçlü var. Sizdeki güçlüyü uyuyor. O çok kötü bir şey. Vallahi Allah sonunuzu hayır etsin diyeyim. Yani şöyle 72'yi de göstereyim yine herkese. Bilmeyenler için. 72 bu arkadaşlar. Bir tane zaten Türk İttifakı var en güçlü. Mesela birinci adam PXR, ikinci adam PXR, başka ittifakta, şu ittifakta. Ne yazmış? Adam Erdem Avcısıymış. İttifak ismi de. Gerçekten öyle mi peki? Evet. İlk 4 Erdem onlardan. Burası benim için uygun değil tabi. Baktığımızda yani. Gelip en güçlü olmak önemli değil. Aktif bir sunucu. Savaşlara aktif katılmak önemli. ...61 için kaç kişiyiz söyleyeyim. 2 kahraman kontenjanı... 8 usta, 3 seçkin. Elon Wolf de var. Onun gücüne bakayım. Elon Wolf'un gücü kaçtı? Arkadaş listesinden bakarız. Daha kolay olur. Çünkü bilmiyorum. Kaç sıra alta ineceğim. Hiçbir fikrim yok. Mali'de gelirse bir kahraman kontenjanına daha ihtiyacımız olacak. ...115 yani 116 milyon gücünde. Yani bir ustaya daha ihtiyaç var. 116 usta mıydı? ...116 elit oluyor ya. Güzel. Seçkin. Yani kontenjan önemli çünkü şöyle. Ama Mali'yi de yazayım ne olur ne olmaz. 190'da kahraman. Şunu şöyle yapacağız sadece. Ama bundan emin değilim. Bu arkadaşımız daha dönmedi. Yani bu soru işareti olduğundan ana listemiz 2 kahraman, 8 usta, 4 seçkin. Pardon 7 usta 4 seçkin. Bir de
şu dikkatimi çekti. Yani yanlış anlamayın. 61 dışında her eranın farklı sohbeti oldu. İşte kimisi davet etti, kimisi hiç göç yokmuş gibi konuştu. Kan kaybı yokmuş gibi ama 61 hep sabit gidiyor sohbette. Yani hiç bozmadılar şu ana kadar daha. Kafa karıştıracak bir muhabbet olmadı. O da güzel bir şey. Durmuş sen çok teşekkürler. Aa, Necmi Bey ile iletişime geçeriz. Hatta oyundan yazabilirse süper olur. Oyundaki ismim Utku TNR zaten. Ekleyip de yazarsa harika olur. 61, 42, 46 da Krakenler gidiyor diyor. Biz o yüzden lig atlamayız diyor. O yüzden 46 da hoşuma gidiyor. Ama bilmiyorum. Kafam karıştı yani. 46'dan gideceği de belli bu arada. Adamla ittifaktan çıkmış. İki kişi gidiyor işte, iki Kraken. Hatta 3, 4, 4 Kraken gidiyor. Bir tane de balina gidiyor. 2 tane balina diyelim. Turko Wolf gidiyor mu acaba ya? Oğuzhan da gidiyor mu? 46'dan gidecek çoktu ya. Sanırım yok, 42'den gidecek çoktu. 46'dan da ama göç edecek var diyorlardı. Galiba bu arkadaşlar. Yani 46'da bayağı bir kan kaybedeceği için zayıf düşecek. Göç edilebilir. Orta düzey bir sunucu olacak. Rakipler de ona göre gelecektir çünkü. 70'e hiç bakmadık. O da şeydi. Yarışmacı hanedanlığında 2, 4, 6. sırada. Ha süper, iletişime geçilmiş zaten. Volkan peki 46'da kral alacak mı yani? Yer var mı? 46 dediğimizde. Şey gibi olmasın sonra bak, 72, 73 pardon. Bir de arkadaşlar sizden ricam, hangi ittifaklar için düşünüyorsunuz? Mesela 61'e gelsek hangi ittifakta olacağız 61'de? Hangisinde yer alacağız? 61'e baktığımda Göktengri zaten kral sohbette şu anda. Viking mi? Dead Legion mı? Rize. S61 mi? Apostroflu S mi? Hangi ittifa düşünüyorsunuz mesela? Viking. 46'da mesela Türkler dediğimiz hangi ittifak Türklerin? Bir de onları yazarsanız
Onları da bakalım. İleteyim ben de ekip. Hani bireysel karar almıyorum arkadaşlar. Üstümde 12 kişinin, ne 12'si abi, burada kaça kadar gelmişiz? 14 kişinin vebali de var. 42'de EGK. Zaten birinci ittifak o. Eagle of the King. Ama 42'den giden çok diyorlar. Bakıyorum ittifaktan, bunu tamam boş ver, gidiyor. Boba Fett gidiyor. Sergio. Janissary. Jeffrey. Ömer. Bak iyice yük bindiriyor bana ya. Aytaç hoş geldin. Seni de alayım götüreyim. Kenan adamsın, sağ olasın. Valla 72'ye gidip herkes diyor ki orayı yükseltin. Gov. Bakayım. Sonra Tu'ya bakacağım. Gov'a bakayım 46'dan. Birincileri ittifak en güçleri. Ya burada birlik yok gibi ama 46'da. 3 tane ittifaka bölünmüşsünüz. Etkinliklerde falan bu çok güç kaybı demek yani. Mesela çölde birleşiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz acaba? 3 ittifaktan zaten kapıdan geçemezsin ki. Biz bile çölde bir ittifak oluyoruz. Tek ittifak oluyoruz. O kadar aktif kaleye sahip olmamıza rağmen. En güçleri topluyoruz. Mesela en sonki çölde de öyle, hepimiz Van'da yine toplandık. Bizim ittifaka geldiler. PHX'i arkada bıraktık. Buradan ilerledik. Ah canım ittifakım. Ah şu güçlere bak. Üçe baktım. Düşünüyorduk da 3'te bir şey oldu sonra. Kota yok dediler galiba. Yer yoktu 3'te sanırım. Aynen, yer yoktu ya, yanlış hatırlamıyorsam. 3'e bakmıştık. Yer yok dendi. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani siz tabii ki burada yazıyorsunuz, istiyorsunuz olsun diye, ama sonra kral geliyor, diyor ki benim krallığımda yer yok. Bir de şeye bakacağım. Tuğ'ya. Tu hangisindeydi? 61'de, S61'de. 42'deydi galiba.
Tu nerede abi? Hangi krallığın Tu ittifak? Savaş zamanı güçler tek ittifak oluyorsa süper. Yani birlik olması şart etkinliklerde, yoksa yandık. Ha, 72'den Tu ittifakı. 72 eledik. Orayı düşünmüyoruz. 3'te değer yoktu. 73'te değer yoktu. 61 ile 42 kaldı. 46'yı da eledik. Ama 42'den de göç 30 kişi gitse ne olacak ki gitse? Adamlar zaten puan yapmış bu kadar. 46 da olabilir. 42 de olabilir. 46 da fena değil yani. Hani Krakenler gidince çünkü bir tık düşecek. Gelişime açık, güzel bir era olacaktır. Ya böyle sohbette işte aksini iddia edenler olunca insanın kafası çok karışıyor. Adam 42'deyim görmedim diyor mesela. Tek ittifak olduğumuzu. 61 çok tutarlı gidiyor. Ama 61'den ayrılacak olanlar da var yani. O da net, çünkü ittifaksızlar. Onlar da hiç bahsetmedi ama onlardan da gidecek olan var. Bak, ikinci adam. Ama zaten yabancı bu. Gidebilir. Sorun değil. Beast Mode var. Türk var bir tane, Rain. Jivat var. General var. Bu Türk arkadaşlar niye gidiyor acaba? Sado. Cevahir hoş geldin. Peki 61'den gidenler niye gidiyor? Ayrılan çok mu? Trio arkadaşımız Cevahir'de, kalesi burada. Harun aynen işte, çok kafa karıştırıyorlar ya. Yok 46'dan 30 kişi gidecek, yok 42'den 50 kişi gidecek. Devrelerim yanıyor yemin ediyorum. Şu ana kadar en düzgün giden 61 sohbette. 61 en istikrarlı giden. Giden yoksa bu adam niye ittifaksız mesela? Tamam, gidiyor yani. Beast Mode ittifaksız. Bu Koreli herhalde. Bu da ittifaksız. Aziz, 61'e gelirsem yayınlarda yalnız bırakmayacaksın ama. 61 vallahi çok istikrarlı konuşuyor.
Bu arkadaş gidiyormuş. Bu hesabı bırakmış. Olabilir. Beast modu bilmiyoruz. Daha da bir şey yok zaten. Jivat'ı da geç abi. Bunları da geç artık. Generali falan. Giden gider. Yerini dolduracağız zaten. Gideceğimiz yerde 225 milyonla 193 ben olacağım. Kahraman. Ustamız çok fazla. ...61 yakın geliyor valla. 42 de yakın. Ekiple konuşayım. Dediğim gibi tek karar vermeyeceğim. Burada gördüğünüz gibi kalabalık bir grubumuz var. Kontenjanlar hazırsa biz de ben akşam zaten oyundan yazmıştı. Hatta konuşuluyormuş. 72'ye de sarsılmaz arkadaşımız gelişmek isteyenleri davet ediyor. Oyundan da net cevabı veririm ben. Şu an baktığımızda 42-61 en sıcak olan. 46'yı bir eledik, bir daha da geri alamadık. Çok karıştırdılar kafamı gerçekten. Yok o gidecek, yok bu gelecek, yok böyle olacak. 46'ya en sıcak başladık yayının başında. Ama eledik. Çok ittifak var. 3 ittifak var. DTF de giderse zaten aktif oyuncu kalmayacak ki burada doğru düzgün. Bilemedim. 42 ile 61 şu an. ...48'den bakayım. Bu arada sevgili arkadaşlar 61 ve 42'de yer ayırabilir misiniz? Akşam net cevabı vereceğim ben. Kim geliyordu 48'den? Engin. Engin Türk. Güzel. Güzel. Adam Kraken. Bak 61 şu an sohbete de geldi. İyice çekiyorlar. Güzel. Bir Kraken gelmesi çok iyi. Yani bu mutlu etti beni. Direkt o Legend kategorisinden gelecek. Efsaneviden. Bizim kotadan da yememiş olur. Ben şimdi Yusuf'a listeye atıyorum. O da 61'dekileri iletir. Bu kapasiteyi var mı? Kontenjan yani. Varsa akşam 42'ye de atacağım. Netleştirelim. Biz de karar verelim. Sonra bir arada toplaşalım. Yayına katılarak 61 beni kandırıyor biraz. Gece bir yayın daha mı? Onda şey var aslında. Harika var. 48 ile kapışacağız. Kılıç Bey. Bakayım lejyonum neymiş. Hiç bakmadım. Şu an bugün bakıyorum. Zaten şehir dışındayım. Bakma şansım çok, böyle telefona bakmadım. Güzel, güzel. Güzel görünüyoruz. Hadi bakalım.
Bak burada bütün şeyler var. İttifaklar. 42 ittifakı bak şimdi kafamı karıştırıyor ya. Bir yere girdiğimde kafam karışıyor. 46. Adamların ittifakı iyi iş yapmış. Harikada. 5. sıradalar. Ama harika da öyle bir şey ki. Bizim ittifak 33. sırada ve yani biz aslında çok güçlüyüz. Demek ki yeterli katılımı sağlamadık. 46 güzel organize olmuş ve 5. sıraya oturmuş. 42 sıcak baktığımız eralardan göç için adamların Eagle of the King aktif ve güzel puanı toplamış. 61 var mı? Her yerden inceliyorum ben de ya. İyice bulandırıyorum kafamı. 61. Neredesin 61? 61. Bak şimdi ya. Neredesiniz ya? ...61'i göremedim. Geçtim mi arkadaşlar? Gördünüz mü? O yazdığını aynen copy paste yaptım ben de attım zaten. Enes seni mi kıracağım be? Harika içinde bir yarım saatlik yayın yaparız. Ama yarım saatlik gel git olmuyor ki zaten. Hani insanların toplanması o kadar sürüyor. Daha da uzatmak istemiyorum süreyi. Zaten akşam 10 geç oluyor. Evet 61 yayını bastı. Kafa karıştırıyor ama harikada puanda hiç görememekte bir düşündürdü. Neden yoklar diye. Vallahi yoklar. Yok. 48 zaten güçlü. Tansu. Orayı hiç düşünmüyoruz göç için. Talip olması normal. Güçlü krallıkları isteyenler var yani böyle güç aşkı olan. Gücü olmasa bile güce tapan vardır ya. Adam 100 milyon kaleyle gelmek istiyor. Ya geleceksin de ne yapacaksın? Yiyici geliyor bana o. Hoş gelmiyor. Gereksiz saçma. 61'in burada olmaması bir üzdü, düşündürdü. Neden yok çünkü hani bu kadar ittifak var. Bir tane ittifak giremedi mi? Şaşırttı beni. Aktif mi değiller? Harikaya mı önem vermiyorlar? Yani 100 tane ittifaktan yoklar. He, 61'e geliyor. O güzel. 61'i biz yükselteceğiz hakikaten o zaman. Sıtkı yer kalmaz, kontenjan kalmaz. Kimsenin de hakkına giremem. Şimdi atıyorum 61 ile 42'ye yer ayırın deriz. Hangisine gideceksin? Adam senin için diğerlerini reddedecek. Ayıp olur. O da bize yakışmaz. O yüzden netleştirip bir an önce karar vermek lazım ki oradaki arkadaşlar da ona göre bir düzen sağlasın. Ona göre irtibat kurup ekip alsınlar. 61'i ayaklandırmak güzel olur işin gerçeği.
Bu akşamki ekipte göç ediyormuş. Bizim harikadaki rakip 48. Güzel olacak gibi. Şuraya bak abi, ilk yüze değil 886.'yız ya. Çok zor buralar. Şöyle bir kere daha bakacağım. Wolf Rain. Puan farkı yok zaten doğru düzgün. Sıtkı, kafamı karıştırma ya. 78 falan. 78'de Tan yerinin ikinci erası. En alttaki hanedanlığın ikinci sırasında alıyor. Prides, Korsanlar. Birinciyle çok az bir puan farkıyla kaybetmişler, yani 67'ye. Üçüncüyle de 4000 puan fark atmışlar. Yani ikisi ağırlıklı çekişmiş. Bir ses geldi. Vay Arif'im benim ya. Evet evet, güzel olacak Arif. Neye karar verirsek verelim bence güzel olacaktır ya. Ama mesela savaş saatini hani biliyorsunuz, az çok anlıyorsunuz çünkü hani hazırlığı kayıp edip saati rakibin seçmesi var. Bir de kazanıp sizin seçmeniz var. Belli oluyor. Ona göre plan program yapılması gerekir. Bizde mesela öyle. Pazar 19 UTC seçeceğiz diye o saate lejyon koymuyoruz pazarları. Cumartesiden bitiriyoruz işi ya da pazar en fazla öğlene sarkıyor. Bakıyoruz kaybedecek gibiyiz hazırlığı, ki o da bir kere oldu 91'e karşı. Onun dışında hiç kaybetmedik. Onda da gittik şey yaptık. 11 UTC olacak diye o saatte lejyon koymadık. Ali git. 140 milyon ile 13'te iş yapamazsın. Kaleni sürekli krakenlerden koruman gerekecek. Sıfırlanmamak için. Dengin olan bir eraya geçmen senin için daha sağlıklı olur. Oyun hayatın için. Öyle mi diyorsunuz? 61 zaten sıcak geliyor ya. Hayırlısı olsun hepimiz için valla. Peki 61'de KVK zamanı kral buff açıyor mu? İşte araştırma buff, asker basma buff, inşaat, ikmal. İşleyiş nasıl?
Aynı şey 42 için de geçerli. Oradaki işleyiş nasıl? Vallahi Ali, yayını başa al, izle. Çok fazla era inceledik. Oradan mutlaka kendine uygun bir yer seçersin. Az önce bir ses geldi. Ali, kanala hoş geldin. Sefalar getirdin. Abone olmayan izleyici arkadaşımız varsa ricam abone ol butonuna basalım. Biri de beğeni atarsanız beni mutlu edersiniz. 42 düzenli açıyormuş. Güzel. 61 de buff açıyormuş. O da güzel. Peki valide hani yine bir sıralamanız var mı? Nasıl yapıyorsunuz? Tuzak kale nasıl oluyor Age of? Burada hani nasıl yapıyorsun tuzak kaleyi? Arif, hoş geldin evine. Erkan, hoş geldin. Sağ olasın. Luis, hoş geldin. Welcome Luis. Güzel. Ya iki tarafta güzel valla. O zaman biz listeyi ilettik zaten şu an. Yeriniz var mı yok mu kontrol edin. Bizdeki ekip de lütfen göç biletlerini alsın. Almayan varsa 9'da şu şans çantayı yakalayıp ona göre şunlardan da ilerlemek istiyorum. Bir de son olarak bu ilkel çatışmada asker kaybı hiç olmayacak diyen sevgili oyun yönetimi, askerlerimiz nerede? Askerlerimizi geri verin. Bir ses daha geldi. Oo, Arifçim Paşa'ya selam göndermiş. Madem öyle ben de birinize üyelik hediye edeyim. Bakayım kime gidecek üyelik. Ben seçmiyorum arkadaşlar. Bunu daha önce de söyledim ama bilmeyenler için tekrar edeyim. YouTube rastgele seçiyor. Ben sadece ödemesini yapıyorum. Vay vay vay, Kenan'ıma gitti. Güzel gitti. Valla seçsem bu kadar olur be. Ben aktif değildim zaten, şehir dışındaydım. O yüzden çok bakamadım.
Vallahi bak, hediyeleri bırakıp geliyorum sizler için arkadaşlar. Artık 61 mi 42 mi hayırlısı. Tararım seni paşa. Evet ya Kenan, git kendin al bir ayda. Katıl tarafından katıl. Niye katıl tarafından katılmamışsın sen? O da bir şaşırttı. Benim hediye etmem sizin katılmanızdan çok daha pahalı bu arada. Onu da söyleyeyim. Benim hediyem, bir kişiye hediyem, 4 kişi katılabilir o fiyata. Vay, Kenan da hediye etti birine. Muhammed'e gitti. Aa bak, Muhammed de hep gelir izler ha. Doğru adama gitti. Muhammed hayırlı uğurlu olsun. Kenan'dan sana hediye. 61 mi 42 mi şu an bilmiyorum. Listeleri verdik. Onlar da bakalım, baksınlar, incelesinler, dönsünler. Bazen şey olabiliyor. Ee, Bir grup daha oluyor mesela. Daha güzel geliyor baktığında, güçlerdir bilmem nedir. Onu seçebilirler. Sorun değil. Bizim liste şu an şu. Bu soru işareti. Bu şekilde geleceğiz. Ay ay. Şöyle daha iyi oldu. Büyütünce. Hatta bir tane daha büyüteyim. İzleyicilerimiz için rakamlarda daha, hatta şöyle daha da büyüteyim ki net görünsün. Cabbar hoş geldin. 61 ile 42'deyiz Muhammed. İkisi arasındayız. İki eraya da liste verdik. Biz de değerlendireceğiz. Onlar da değerlendirecek. Sonra ortak bir payda da buluşacağız. Şöyle şunu da büyüteyim. Şunları da şöyle yapayım. Herkes görsün. Daha gerçi bakayım, görünüyor mu? Görünüyor ya. Hatta şöyle yapayım. Şu an artık görünmeme şansı yok. ...46'ya çok sıcaktık. Boyadık ettik ama olmadı. 73 vardı bir. Silmek zorunda kaldık. 3 vardı. Onu da silmek zorunda kaldık. 46'yı niye eledik? Çok göç eden varmış. Karışık yani orası. Bir ittifak komple göçüyor. 2-3 tane kraken gidiyor. O yüzden 46'nın akıbeti belli değil yani. Hani ileriyi göremiyoruz. Hesaplayamıyoruz, ölçemiyoruz. Güçler ne, kimler kalıyor, ne oluyor bilmiyoruz. O yüzden 225 Ekincan, 190 Mali, ama Mali belli değil. Ekincan net. Ben, buralar zaten karışık arkadaşlar. Hepsinin adını tek tek söylemem çünkü güçlerini birebir ezbere bilmiyorum.
Hesap almayı ben de bekliyordum da bendekini satamadım. Yani gelen teklifler çok düşüktü. Hiç veresim de gelmedi. Onun üstüne koyup almak da zor. Gelen tekliflere baktığımda. Yani şöyle cillop gibi hesaba 57 milyon bina gücü, 50 milyon kahraman gücü, 44 milyon teknoloji gücü artı tema çok fazla bu hesapta. O yüzden beğenmedim pek. Hatta şöyle bak, temalarımıza da bakalım. Tamamlanmışa bakacağım hatta. 5 tane bitmiş, fullenmiş tema var hesapta. Ve diğerlerinde de birlik teması çok fazla bende. Bunlar genelde birlik teması oluyor. Birlik temalarını seviyorum çünkü. Ona göre alıyorum. Çerçeve bile zaten başlı başına o fiyatı çıkartır yani. Biliyorsunuz, hatta şöyle açalım. Nerede? Artık gözler de görmüyor. Kaç saattir konuşuyoruz. Çerçeveyi görmüyorum. Sohbet, tema, iç kale, bağırış, avatar. Ha. Yok, şuradan geçelim. Şu. Hatırlayanlar bilir. Bunu elde etmek çok zordu. Hesapta bu da var. Hatta şöyle bunu kullanayım şimdilik. Bu da şık. Bu da şık. Bu da mitolojik bu arada arkadaşlar. Bunu basayım ya. Bunun süresi var. 35 günü var. Bunu basayım. Süreli olduğu için bari süresine kadar kullanalım. Bayağı çerçeve var gördüğünüz gibi. Evet, 46 öyleymiş işte. O yüzden yani orada bir hesaplama yapamıyorsun. Akıbetini göremiyorsun. 42 için de öyle dendi ama bilemiyorum. Göç illaki olacak bu arada, yani göç zamanı zaten. Ona bakarsanız 17'den de 14 kişi gidiyor. Koyar mı? Koymayacak, anladın mı? Yani hani göç edenler de önemli. Bir tek Matt bir can sıkmıştır. Gerçi bana da kal dediler. Pink de gidiyor galiba. Çıkmış ittifaktan. Ya da ittifak değişikliği yapacak da olabilir. Pink'ten haberim yok çünkü gidip gitmeyeceğinden, ama Matt ona gidiyor. Onu biliyorum. Ero ona gidecek bu arkadaşımız. Dünya ikincisi. Bakayım VP'ye. Yusuf, attığın listede ben kendimi görmedim. 60'ın liste ama kendimi görmüyorum. Bunlar zaten gelecek olanlar. Bizi de buraya dahil edecekler. 4 hero kontenjanı var. Kahramanda boşluk var. Okey.
61'den yanıt gelmemiş daha. 42 dönmüş. ...17'ye tanıdık kim geliyor? Koçi Tata geliyor. Koçi. Ekletme daha. 61'den yanıt gelir ya, 61. O kadar sohbete geldiler burada. Yığıldılar. Mutlaka dönerler. 42'ye okey diyemeyiz şu anda Yusuf. Fener hoş geldin. Yani 13'ten de kaçılır. Hatta daha akıllı olan şeyden kaçar esas. Yani şöyle canavarlar varken buralarda olmanın çok bir anlamı yok. 10 güçleniyor ama ona bayağı göç gelecek. O yüzden 10 şuralara gelebilir. Ama 11 kan kaybedecek mesela. 11'de durmanın bir anlamı yok. 48 bilemedim. Durmanın bir anlamı var mı yani? Şöyle bir üçlü görünce. Bunlar rakibiniz olacak sonuçta. Eğer buraya gelirseniz şu 5 tanesine, rakibiniz buralar. Buralara gelirseniz rakibiniz yine buralar. T9'da kapışmanız gerekiyor. ...61 döner, evet. Ben de zaten bekliyorum. 61 çünkü yayına geldi. O yüzden öyle hayırlı olsun demeyelim daha 42 içinde. 61 de bir listesini paylaşsın. Görelim yer var mı yok mu bize uygun şekilde. Ona göre şey yaparız. Peki onda gidecek var mı? Hiç bakmadık ama ondan göçüp gidecek olan var mı? İttifaksız hiç var mı? Yok. 10 çok şey, bütünleşmiş. Transfer alıyor, transfer vermiyor gibi bir şey çok az var. 11'e bakalım. 11'in birincisi 17'ye gelecek zaten. Koçiçi zaten ittifaktan ayrılmış. Koçiçi'yi 17'ye transfer ediyoruz. Famous da galiba onunla geliyor. Yani 17 bayağı bir güçlenecek. Onu net söyleyeyim size. Çok güçlenecek. Sevgili arkadaşlarımıza yer açıyoruz işte. Bak ne güzel. Arthur gücüne bakın, 93 milyon ya. T9. Yani T9 abi. Şimdi 17'de Darkstar'ın da biliyorsunuz videosunu çekmiştik Kraken hesap incelemesinden. Hesabın detaylarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok sağlam, çok güçlü bir hesap. 200 bin doların üstüne yatırım yapılmış bir hesap. Kraken videolarının içinde Darkstar incelemesini bulabilirsiniz. Kendisine de çekime izin verdiği için teşekkürler. Vallahi üçü gitmiş ittifaktan. 3 tane ana savaşçı. Erdem'de en çok yüksek olan üçlü 17'ye geçecek olabilir. Yani Koçiçi'yi biliyorum, net geliyor. İki arkadaşı bilmiyorum. Ama Famous da geliyor olabilir. Bu arkadaştan emin değilim. Bayağı bir 11'den kayıp var. Şuraya bak. Üf, çok ittifaksız var. Nereye dağılıyorlar acaba? Emin abin ondaydı. Ee, 42'de çok boş yer yok bu arada. Arslan, onu da söyleyeyim. Şimdi onları şey yapmayalım. Attılar listeyi, o kadar çok yer yok.
Yalçın, ben de onu merak ediyorum işte, güç tatmin edecek mi? Aktiflik tatmin edecek mi? Ha, şu da bir gerçek. Bizim ekipte de sürekli bakamayanlar var. Yani 7/24 oyuna zaman ayırmayanlar var. 7/24 zaten zaman ayıran genelde Kraken oluyor. O da pilotlu oynatıyor. Ama 150 milyonluk bir hesabın pilotlu oynatmasının çok bir anlamı yok. Özellikle hani güçlü eralarda. Çünkü katkısı belli. Yani sürekli aktif olmasa da olur. Onun yerini doldurulabiliyor. Ama Harika'da, Şafak'ta aktiflik istiyoruz ve katılıma da bakıyoruz. Yani katılmayanı da cezalandırıyoruz. Öyle. Paylaşmışsa bakalım. Yüklememiş olabilir oraya. Aynen, koymamış buraya. Burada Olov paylaşmış. Gerçi e, Emin'in adı da değişti. Şu yok, bu olamaz. Villamik. Villamik bakayım. Paylaşmamış. Turgutçuma bak be, 63 milyon gücü var. Bizim Froyk'a bakalım. 92 milyonda o. Oktay abinin Arthur daha güçlü. Şeyi de merak ediyorum. 19 ne alemde? Göç veriyor mu, alıyor mu acaba? Burası da çok güçlü çünkü. Vallahi hiç ittifaktan çıkan yok diyordum ki 2 tane var. 2 tane hiçbir şey değil. Abi buralar böyle yani, hani 80 milyon, 81, 83, 85, işte gördüğünüz 90, 92. Bunlarla nasıl şey yapacaksın yani, oynayamıyorsun. Alex Q muydu Emin'in adı? Ona göre bakalım tekrar o zaman. 75 milyonmuş. Paylaşmıştı işte, gösterdim ya, en güçlü Arthur onda şu an. Bak, tekrar açayım. 94 milyon Arthur'u var. Ya evet Muhammed ya. O savaşı izlemek için çok sarar. İşte mesela bunları da çok düşündüm. Hani gitme bak, izlenmen düşer vesaire dediler. Artık geleceğim eradan ekstra destek bekliyorum. Yayınlara, videolara daha çok destek bekliyorum. 17'deki arkadaşlarımı mahcup etsinler. 91'dekini de bakalım paylaşmışsa. O da 92 milyon. Yani en güçlü Koçiçi. T9. 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 Böyle karışık koyması falan yanıltmasın sizi.
T9. Ya abi bununla ne yapacaksın ya? Alayı T9'u açmış gitmiş. T9. 9 tane T9 var bu arada. Savaştığım için biliyorum. Ama hani bizde mesela atıyorum Met T9'unu Arthur değil Lubu olarak açtı. Süvarilerde onun mesela T9'u. Adam Arthur koymuş. İkinci T9'lar açılmamış daha. Bir tane açmışlar. Şükür. ...61'in klan güçleri. Bakayım. Baktık da yani tekrardan üstünden geçelim. Amacımız zaten böyle wow çok güçlü bir yere gitmek değil. Zaten güçlü bir yerdeyiz biz. Daha dengeli orta düzey bir yere gidip orada emek harcayıp güçlendirmek. Evet, iki ittifakın güçleri düşük. Mesela 14 milyar bizim 4. 3. ittifakın gücü. Öyle söyleyeyim. Ama sorun değil. Amaç zaten güçlendirmek. Önemli olan aktif oyuncular mı? Savaşlara katılıyorlar mı? Ben de onların yalancısıyım valla. Aktiflermiş. 88'e bir bakalım bu arada. Onlar da en son bir güç patlaması yaşadı çölde. Yani 3'e 1 attı adamlar. Şuraya bak. Bir de 48 vardı bizim hanedanda. Buradan da hiç ayrılacak yok gibi duruyor valla. 13'e bakalım. 13'e bakmadık. Saint Nuts ayrılıyor gibi. Burası da böyle. Ne diyorsun ya 48'den? Krallık boşalır be.
Era 3'e mi bakayım? Baktık ona zaten ama senin için bir daha bir bakalım. Bir hatırlayalım. 13'te de orka, burada da orka. Üç güzel, güçlü. Yani 3 hatta normalde benim beklediğim yarışmacıda değil de şeye çıkması gerekir. Görkem'e. Ama yarışmacıda onlar ve yarışmacıyı da dördüncü bitirmiş durumdalar. Ya Era 3'te yer yok Yunus Emre. Siz çağırıyorsunuz da kralınızın haberi var mı? 89. Bakayım, hiç bakmadım işin gerçeği. 89'da ne var ki? Türk var mı burada? Burası da güçlü. Peki bir şey diyeceğim. 89 hangisinde? Burada 12. sırada. Tabii canım, yok, 89'u düşünmüyoruz zaten. Listeye bile dahil değil. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Bayağıdır yayındayız. 61 de dönüşünü yapsın. 42, 61. Yani siz de tabii ki izleyici olaraktan beğeneceğiniz bir krallık olmasını isterim. 61 bayağı aktifti bugün sohbette. 42 de katıldı ara ara. Araba kullandıkları için çok katılamadılar ama onlar zaten biliyorum, Soldado'yu falan hep. Ee, Hayırlısı diyelim. Seyri yüksek bir era istiyorum. Yani en azından evet, 17 ile 91'in kapışması çok güzel ama izleyici rolünde olmak istemiyorum. Yine izleriz birlikte ama ben de bir yandan savaşayım bir eralarda. Cabbar 17'de ayrılmamı istemiyor da. Yani gerek yok ya. Burada içtimaya giremezsin yani artık. İzleyici olmak için de oynamıyorum oyunu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.